Şimdi gözlerini kapat ve seni tam 7 yıl öncesine götürmeme izin ver. Mart 2019'un Mardin'e gidiyoruz. O kavurucu sıcak ve taş sokaklar gözümün önüne geldi bile. Aynen öyle ve o sıcağa eşlik eden, insanı gerçekten nefessiz bırakan devasa bir kaos var ortada. Bugün seninle öyle sıradan bir televizyon hikayesinin çok ötesine geçiyoruz. Kesinlikle. Aşiret, töre, işte kan davası ve namus kıskacı arasında gidip gelen o meşhur fırtınanın tam kalbine, Hercai'nin dünyasına iniyoruz. Yani Türk izleyicisine o ağır töre konseptini yeniden hatırlatan ama bir yandan da ahlaki sınırları darmadağın eden o yapıma detaylıca bakacağız. Nisan 2021'e kadar süren 3 sezon ve 69 bölüm boyunca bizi ekrana kilitleyen o tuhaf evreni konuşacağız. Amacımız sadece kimin kime ne yaptığını anlatmak değil tabii ki. Yok canım, kesinlikle değil. Senaryo dinamiklerini, izleyici psikolojisini ve sosyolojik eleştirileri falan bir araya getireceğiz. Yani bu yapımın seyircinin ahlaki pusulasını nasıl manipüle ettiğini, şiddeti nasıl estetize ettiğini konuşmamız lazım. O devasa mantık boşluklarına rağmen milyonları nasıl ekrana kilitlediğini derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsan o karanlık Şadoğlu konağının kapılarını aralayalım diyorum. O kapıyı araladığımızda içeri sızan hava gerçekten çok boğucu. Çünkü hikayenin temelinde yıllar öncesine dayanan hastalıklı bir intikam planı var. Evet, Azize Aslan Bey karakteri. Aynen öyle. Onun zihninde ilmek ilmek kurguladığı bu oyunun ne kadar sınır tanımaz olduğunu sanırım 3. bölümde falan bütün çıplaklığıyla görüyoruz. İki ailenin de temeline dinamitler yerleştirilmiş resmen. Ve biz izleyici olarak bu patlamaların enkazı altında kalan kadınların hayatlarını izlemeye başlıyoruz. O patlamaların en büyüğü de merkezdeki Şadoğlu konağında yaşanıyor, kendi ailesi tarafından dışlanan Reya'nın üzerinde gerçekleşiyor. İsyanını hatırlıyorsun değil mi? Nasuh dedem beni hiç sevmezdi, çocukluğum hep itilip kakılmayla geçti diye bir isyanı vardı. Hatırlamaz mıyım? İzleyici olarak bu nefreti ilk başta huysuz bir yaşlının kaprisi falan sanıyoruz ama altından devasa bir sır çıkıyor. Evet, Reyyan aslında o kutsal Şadoğlu kanını taşımıyor. Kesinlikle. Annesi Zehra, yıllar evvel kucağında bebek Reyyan ile ortada kalınca Hazar Şadoğlu onları konağa getirip sahip çıkmış. Dedenin bu küçücük çocuğa uyguladığı eziyetin tek sebebi genetik bağın olmaması yani. Ama burada araya girip sana şunu sormak istiyorum. Tabii, sor bakalım. Bir çocuğa sırf soyadı aynı ama kan bağı yok diye hayatı zindana çevirmek sadece genetik bir takıntı mıdır? Yoksa burada Nasuh'un kendi otoritesinin sınırlarını evin içindeki zayıf bir halka üzerinden acımasızca test etmesi mi söz konusu? Çok yerinde bir sorgulama bu yani. Kesinlikle sadece genetik bir takıntı değil. Bu ataerkil sistemin mutlak itaat ve mülkiyet anlayışının bir dışa vurumu aslında bakarsan. Otorite meselesi diyorsun. Aynen. Nasuh'un gözünde soy bağı gücün ve kontrolün meşruiyet kaynağı. Reyyan o kandan gelmediği için sisteme dahil edilemeyen bir yabancı konumunda. Dolayısıyla her an ezilmesi, ötekileştirilmesi gerekiyor. Evdeki diğerlerine de bir mesaj veriyor aslında. Kesinlikle öyle. Nasuh, o küçük çocuğa uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddetle evdeki diğer üyelere diyor ki, benim kanından olmayan, benim kurallarıma uymayan hiç kimsenin bu duvarlar arasında yaşama hakkı yoktur. Güç zehirlenmesi yaşayan bir figürün ev içindeki terörü meşrulaştırması yani. Sırf kendi kurduğu o hastalıklı otorite sarsılmasın diye masum bir hayatı harcamak gerçekten akıl alır gibi değil. Çok doğru. Ama konağın o boğucu kasvetinden biraz çıkıp başrollerin o meşhur kaotik ilk karşılaşmasına gidelim diyorum. Evet, orası tam bir görsel manipülasyon alanı. İzleyenler hatırlar, Reyyan atı maviye biniyor, rüzgara karşı yola düşüyor. Ekranda basbayağı özgürlüğe koşan genç kadın imajı çiziliyor. Fakat diğer tarafa döndüğümüzde esas oğlanımız Miran direksiyon başında. Ve gözlerinden resmen ateş fışkırıyor adamın. Zihninde de babaannesi Azize'nin o korkunç sözleri yankılanıyor o sırada. Henüz 7-8 yaşındaki bir çocuğun zihnine ekilen o zehirli sözler. Senin anne babanı bu adam öldürdü, öldürmeyeceksin. Öldürürsen tek seferlik olur, ona öyle bir kötülük yapacaksın ki her gün ölecek. İşte burası hikayenin psikolojik altyapısının en karanlık noktası bana göre. Neden öyle düşünüyorsun? Düşünsene, yetişkin bir kadın
kendi travmasını küçücük bir çocuğun zihnine enjekte ediyor. Bir çocuğu alıp yıllar süren sistematik bir beyin yıkama operasyonuyla intikam makinesine dönüştürüyor. Her gün öldüreceksin fikri bir çocuğun algılayabileceği bir şey değil ki zaten. Asla değil. Bu düpedüz çocuk istismarıdır. Mira'nın direksiyon başındaki o öfkesi aslında kendi varoluş amacının elinden alınmış olması. O bir birey olarak değil, sadece Azize'nin öfkesinin fiziksel bir uzantısı olarak yetiştirilmiş. Tam da bu yüzden o hastalıklı düşünceyle zehirlenmiş Mira'nın yolda atlı kızımızla karşılaşması tesadüf gibi sunulsa da büyük bir çarpışmanın habercisi. Kaza anını diyorsun, at şaha kalkıyor falan. Aynen, Reyyan'ın atı şaha kalkıyor, Miran ani fren yapıyor ve Reyyan 2.80 yere yapışıyor. Miran insaniyet namına kızı hastaneye götürüyor ama sonrasında ıssız bir yolda gidişmeye başlıyorlar. Ekranda bize bu didişme büyük bir tutku, işte romantik komedilerden fırlamış bir çekim gibi yansıtılıyor hep. Peki sence izleyici bu agresyonu neden romantik buluyor? Nasıl oluyor da bu kadar hastalıklı bir adam izleyicinin gözünde bir anda tutkulu aşık figürüne dönüşüyor? Bunun psikolojide çok net bir karşılığı var açıkçası. Yüksek uyarılmanın yanlış ilişkilendirilmesi olayı. Yani o meşhur güzel ve çirkin sendromunun televizyona uyarlanmış hali diyebiliriz. Korkuyu aşk sanma durumu yani. Evet, seyirci ekrandaki o yüksek sesli kavgaları, tehlike anında artan adrenalin ve kalp atışını romantik bir çekim olarak kodlamaya şartlandırılıyor. Mira'nın kontrolsüz öfkesi, maskülen bir korumacılık ambalajıyla sunuluyor bize. Bu adam o kadar öfkeli ki aşık olduğunda bu öfke devasa bir sevgiye dönüşecek yanılgısı. Kesinlikle. Oysa gerçek hayatta bu tarz bir agresyon, ileride yaşanacak ağır psikolojik ve fiziksel şiddetin en bariz fragmanıdır. Adrenaline aşk sanmak gerçekten televizyon tarihinin en büyük illüzyonlarından biri. Ve bu illüzyon yaşanırken konaktaki dedikodu makinesi çoktan devreye girmiş durumda. Yaren'den bahsediyorsun değil mi? Evlerden Irak amca kızı. Aynen ondan bahsediyorum. Türk televizyonlarının o vazgeçilmez geleneğini yerine getirip açık kapıdan gizlice içeriği dinliyor. Reyyan'ın evde olmadığını öğreniyor. Koşa koşa Nasuh dedesine gidiyor hemen. Onu işte yakışıklı dedem falan diye yağlıyor. Tam da hedefi vurarak Reyyan nerede, Seyis atı nereye bağladı diyerek fitne ateşini yakıyor bir anda. Sonra da korkup lavabodadır diye kıvırmaya çalışıyor ama nafile, Nasuh yeri göğü inletiyor. O sırada Azat iniyor merdivenlerden. Babası Cihan da düşesin şunun peşine diyerek Azat'ır oluyor kızı bulması için. Yaren'in buradaki motivasyonu nedir peki sence? Neden evdeki diğer kadınları sürekli ateşe atma ihtiyacı hissediyor? Yaren'in bu davranışı, ataerkil toplumlarda kadınların hayatta kalma stratejisi olarak geliştirdiği içselleştirilmiş mizojininin çok çarpıcı bir örneği bence. Bunu biraz açar mısın? Şöyle söyleyeyim, evin içinde o kadar kısıtlı bir sevgi ve onay kaynağı var ki, Yaren bu kaynağı, yani dedesinin onayını elinde tutmak için diğer kadınları sürekli ezmek zorunda hissediyor. Özellikle de zayıf halka olarak görülen Reyyan'ı, kendi değerini bir başkasının değersizleştirilmesi üzerinden inşa ediyor. Fitneyi ateşleyip sonra geri çekilmesi de tipik bir manipülatör taktiği o zaman. Sorumluluk almadan kaostan beslenmek istiyor. Aynen öyle. Ve o kaosun ortasında, Mardin sokaklarında eşi benzeri görülmemiş bir teslimat sahnesi yaşanıyor. O sahne çok rahatsız ediciydi ya. Miran, Reyyan'ı zorla konağın kapısına getiriyor ve o attan düştü siz bir şey yapın diyerek adeta kargo teslimatı yapıyor. Yaptığım bu kargo teslimatı benzetmesi durumu tam kalbinden vuruyor bence. Değil mi? Reyyan'ı bir birey olarak değil de üzerine sosyal bir damga vurularak ailesine teslim edilen hasarlı bir eşya gibi konumlandırıyor resmen. Kesinlikle. İçeri girer girmez de bu kavganın ne kadar absürt bir boyuta ulaştığını görüyoruz. Evet, Yaren onu sorguya çekiyor. İşin ilginç yanı, Reyyan o kadar masum ki, konağın uçan kuşu bile Miran'ı kanırken o adamı tanımıyor. Yaren bir anda krizlere giriyor. Ondan uzak duracaksın, o benim diyerek resmen ilk gören alır kavgası başlatıyor. Ortada hiçbir şey yokken üstelik. Ama dur, burada konuyu biraz deşeceğim. Yaren'in bu krizini sadece ergen kıskançlığı olarak açıklamak bana biraz eksik geliyor. Sence bu
kadının kendi varoluşunu sadece bir erkeğin seçimi üzerinden tanımlamasının yarattığı bir boşluk hissi değil mi? Haklısın, bu sadece bir güç arayışı değil, aynı zamanda devasa bir varoluşsal boşluk dediğin gibi, Yaren o konakta kendi başına bir birey olamayacağını çok iyi biliyor. Kurtuluşu dışarıda arıyor. Aynen, kurtuluşu ancak dışarıdan gelecek güçlü bir erkeğin onu seçmesiyle mümkün. Miran'a duyduğu saplantı aşktan değil, onun temsil ettiği güce, o evden kurtuluş biletine duyduğu açlıktan kaynaklanıyor. Reyyan'ın bu ihtimali elinden alması da onun hayatta kalma planını tehdit ediyor tabii. Ve tam içeride bu akıl almaz çatışmalar yaşanırken dışarıda o büyük intikam planının düğmesine basılıyor. Miran, Nasuh'a gelip torununu istiyor. Nasuh ise Şadoğlu kanı taşıyan Yaren'i vereceğini kestirip atıyor hemen. Kapıda da Azat ve Miran arasında o racon ve töre kavgası patlak veriyor. Azat, Reyyan'a duyduğu saplantılı platonik aşkla kızın ona abi demesine katlanamıyor. Yarın bir gün kocan olurum bana abi deme kafasında adam. Çok hastalıklı bir kafa gerçekten. Ve hemen ardından Nasuh'un Reyyan'a attığı o tokat geliyor. Bu kızın yeri bu duvarların içidir, dışarı çıkamaz diyor bağırarak. Kadına yönelik bu ağır fiziksel ve psikolojik şiddetin bizzat kadınların da dahil olduğu kalemlerden çıkmasını nasıl okumalıyız peki? Bu toplumun gerçeklerini ifşa etmek midir? Yoksa reyting uğruna şiddeti estetize edip meşrulaştırmak mı? Bu televizyon sosyolojisinin en kanayan yaralarından biridir bence. Yazar odasında kadınların olması ortaya çıkan ürünün feminist bir ürün olacağı anlamına gelmiyor maalesef. Sektörün kendi dinamikleri var sonuçta. Kesinlikle. Televizyon endüstrisi acıyı ve şiddeti tüketime sunulan bir metaya dönüştürüyor. Burada olan şey şiddetin ifşası falan değil, basbayağı şiddetin popülerleştirilmesidir. Kadın karakterlerin sürekli ezilmesi izleyicide sahte bir acıma duygusu yaratarak onları ekrana bağlıyor. Kadın yazar dahi olsa o reyting canavarını duyurmak zorunda kalıyor yani. Gerçeklikle yüzleşmek değil, travmayı pazarlamaktır bu. Aynen öyle. Travmayı pazarlamak. Bu ifade tam olarak o kız isteme merasiminde yaşananları özetliyor aslında. Miran sahte bir aile kuruyor resmen o sahnede. Planlayıcı yine Azize tabii, sözde annesi Yenge Sultan ve kağıt üstündeki eşi Gönül var masada. Düşünebiliyor musun? Gönül kocasının intikam uğruna başka bir genç kızla evlenmesini, kınasını falan izlemek zorunda bırakılıyor. Bu nasıl bir işkencedir? O sahnede Gönül'ün yaşadığı şey, iradesi yok sayılmış kadının mutlak çaresizliği işte. Kendi kocasının bir başkasına yalan bir hayat vaat etmesini izlerken sessiz kalmak zorunda bırakılıyor. Sultan kızınız Reyyan'ı istiyoruz dediği an Şadoğlu ailesi resmen error veriyor. Miran da orada torununu istedim diyerek üste çıkıyor. Arka planda da Yaren var tabii. Ahırda Reyyan'ın saçına yapışıp sen onun aklını çeldin diye kavga ediyor. Sonra da sümüklü küçük bir çocuğa dönüşüp annesine bu işi boz diye ağlıyor. Hiç konuşmadığı adama duyduğu platonik aşk acısı yüzünden hem de. Bir de Azat gerçeği var. Saksı muamelesi yaptığı Reyyan'a benimle evlen diyor. Reyyan sen benim abimsin. Ve bu onursuzluk o meşhur düğün sabahında zirveye ulaşıyor. Olduktan sonra alacağımı aldım hadi görüşürüz diyerek kızı terk ediyor. İntikam için babaların günahını evlatlara ödetiyor aklınca. Koşa koşa ninesine gidip canımızı yakanların canı yandığı müjdesini veriyor. Reyyan'ın bütün inancını, güvenini alıp sokağa atıyor onu yapayalnız. Bu koca ailenin intikam manyağı hali, o masum kızın hayatını bir gecede bitiriyor. Yani ne diyebiliriz ki buna? Bu noktada izleyicinin sorması gereken soru şu aslında. Böyle bir yıkımı gerçekleştiren karakter, hikayenin devamında nasıl affedilebilir? Nasıl hala ana kahraman olarak sunulabilir? İşte tam da bu sorunun cevabı dizinin senaryosunun paralel bir evrene dönüşmesiyle veriliyor. Reyyan sokağa atıldıktan sonra işler tamamen çığırından çıkıyor. Senaristler adeta yazdıklarını unutarak yeni bir gerçeklik yaratıyorlar o noktadan sonra. Dizinin o büyük düğümü, o büyük paradoksu çözülüyor aklınca. Meğer o büyük intikamın sebebi olan olayda Mehmet, Dilşah ve Hazar'ı vurup sonra kendini vurmuş. Ve Dilşah sonradan ortaya çıkıyor, ölmemiş. Daha da inanılmazı, Miran aslında bir Aslan Bey değil, bizzat düşmanı bellediği Hazar'ın oğlu çıkıyor. Yani bir Şadoğlu o. Azize o bitmek bilmez 27 yıllık yasını aniden rafa kaldırıyor falan. Bina çöküyor ama içindeki karakterler enkazın üzerinde volta atmaya devam ediyor resmen.
Bu reyting kaygısının hikaye anlatıcılığını nasıl yok ettiğinin en büyük kanıtıdır. Mantık hataları göze batsa da seyirci o yüksek doz duygu sömürüsüne kilitleniyor. Ve acı çekme sırası yine Reyyan'a geliyor. Eve dönüyor, dedesinden tekme tokat meydanda yiyor ve hakkında ölüm kararı veriliyor. Ailenin diğer üyeleri de açık hava sinemasında film izler gibi olanı biteni seyrediyor sadece. Çok korkunç bir sessizlik o. Azat kızı vuracak gibi yapıyor, Reyyan balık gibi göle atlıyor kurtulmak için ve işin bitti deyip hala oralarda dolanan Miran hemen peşinden atlıyor göle. Kızı alıp bu kez daralsın diye Aslan Bey kunağına getiriyor üstelik. İşler iyice sarpa sarıyor. Psikolojik işkencesi devam etsin diye yapıyor bunu adam resmen. 11. bölümdeki o benzinlik sahnesini hatırlasana. Ah, evet o sahne. Miran kızı arabaya kilitliyordu. Aynen. Reyyan kaçıp bir kamyonetin kasasına saklanıyor orada. Kamyon şoförünün saldırısına uğrarken de bizim Miran gelip adamı evire çevire dövüyor. Sonra da dönüp kıza sımsıkı sarılıyor falan. Buna psikolojide kurtarıcı sendromu deniyor işte. Mira'nın zihniyeti tamamen şunun üzerine kurulu. Bu kıza benden başka kimse kötülük yapamaz. Çok karanlık bir zihniyet gerçekten. Miran adamı döverken aslında kızı korumuyor, kendi mülkiyetini savunuyor. Celladına aşık olan kız ve kıyacağı kıza aşık olan cellat sendromunu izliyoruz o sahnede. Dışarıdaki bir tehlikeyi savuşturduğu için izleyiciye beyaz atlı prens olarak pazarlanıyor adam. Şiddetin romantize edilmesinin zirve noktası bu bence. Ekrana yansıyan o karanlık sahiplenme duygusu tutkulu aşk diye yutturuluyor. Ve bütün bu travma, kaos ve midesizliğin ardından dizinin finali geliyor. Hikaye onca mantık hatasından sonra akıl sınırlarını zorlayan bir noktaya bağlandı gerçekten. Bütün bu kan davasının tam zıttı bir final yaptılar. Yıllarca eğitimsiz bırakılan Reyyan, imkansız bir şekilde öğretmen oldu ya finalde. Evet, o yetmezmiş gibi daha absürdü de yaşandı. Nasuh Şadoğlu'yla Azize Asvan Bey'in evlenmesi. Yok artık diyorsun izlerken. Evlere şenlik kavramının vücut bulmuş hali resmen bu final. Tüm o karanlığın, şiddetin üzerine bir evlilikle ve zorlama bir mutlu sonla örtmek, izleyicinin zekasıyla alay etmektir bence. İşte Hercai'nin töre dizileri arasındaki o midesiz konumu da tam olarak bu. Uzak Şehir, Halef, Sevdiğim Sensin gibi dizilerle birlikte televizyondaki o şiddet sarmalının geldiği nokta insanı gerçekten dehşete düşürüyor. Seyirci olarak bu şiddet döngüsünü talep etmeyi bir gün bırakacak mıyız acaba? Bunu cidden bir düşünmek lazım. Bizi toplum olarak travmalarımızla nasıl yüzleştiğimiz konusunda aynaya bakmaya zorlayan bir soru bu bence. Kesinlikle. Ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve daha bir sürü seçeneğimiz vardır. Ayrıca bizim aktif ettiğimiz dillerimiz dışında otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller mesela Çince, Endonezce, Yunanca gibi dillerde aktif, onu da söyleyelim. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. Evet, seçenekler çoğaldı. O zaman son sözlerimizde sizlere veda edelim. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Yorumları bekliyoruz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.